Herkese esenlikler diliyorum. Ben Erel. Yeni bir videomla karşınızdayım efendim. Bir süre sorulan sorular vardı. Başlık altında sorulan sorularda. Dedim bari ben bunları tek tek millete yazacağıma dedim videosunu çekeyim de bari soruya direkt olmadı. Videonun linkini, URL'sini gönderirim. Hem de izlemiş olursunuz. Yani bu videoda ne diyorum? Ben kaç kere motor yaptım? Nasıl yaptım? Niye yaptım? Nasıl kırdım? Nerede kırdım? Nasıl topladım? Genelde bir 306'da ne kırıp, ne taktım, ne söktüm, niye söktüm içeriği olacak bir video arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir nevi biraz da anılarım gibi bir şey olmuş olacak. Başımdan geçenler. Evet. Hazırsanız giriş gelsin. Evet, ne diyoruz? Şimdi 306 GTI ile yaptığım motor anılarıma giriş yapıyorum. Ufak böyle ara ara tarihler de vereyim. Konunun biraz ana fikri de oluşsun diye. 2006 Ağustos'ta ilk 306 GTI'ımı aldım. Ardından bakayım ikincisini 2009 Aralık ayında aldım. 17 Aralık'tı zannediyorum. Şimdi ilk arabamda hiç motor yapmadım. Bir itici klasik şıkırtısı vardı. Çıt 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 çıt. Ama onun dışında ilk arabamı hiç motor yapmadım. Segman bile atmadım. Onu da 78 binde mi ne aldım? 75-78 bin kilometrede aldım. 180 bin, 190 bin gibi sattım. Tabii o sırada egzantrik falan filan da yaptım. Neyse onları da anlatayım. Hafiften onlara da gireyim. Sırf motor revizyonlarım olmasın, konu biraz uzasın bari. Neler denediğimi de bilmiş oldum. İlk 306'mda filtre egzoz yılları yaşadım zaten. İlk Otto Karbon, Power Shop'un getirdiği Otto Karbonlardan almıştım. O içine sökülüp takılan susturucu parçasıyla birlikte silencer diyelim, hadi İngilizcesiyle herkes öyle biliyor. Ondan sonra dümdüz boru, sonda Otto, bir saçma sapan boruyla açık filtre, böyle rollingli geceler, pist günleri bilmem neler. Sonra bir kaşıntı tuttu, egzantrik aldım, Colombo Bariani, Antalya'da bir tane XR VTS'den çıkma. Zannediyorum Baştaş'ın yaptığı bir arabadan çıkmaydı. XR VTS'nin ama Road Max modeliydi, Colombo Bariani'nin. O egzantrikle uzunca bir süre kullandım. Bir mantar tuning, eskiler bilir. Tuna Peugeot'uydu. Göztepe Sanayi'deydi. Yani artık sanayi değil de artık şu an Fikirtepe Sanayi'de diyebiliriz oraya. Oralarda bir yerde dükkandı, mantar tuning. Orada bir egzantrik montajı ve timingi yapılmıştı. Ardından Dyno'da 178 beygir mi ne almıştım. Sadece egzantrik ve timingle. Tabii filtre ve sonsuz falan da var. Ama dyno eğrim bayağı dalgalıydı yani. Hani direkt böyle dalga dalga çıkıyordu. Şuralara bir yerlere yerleştiririm bulursam eğer. Sonra gittim onu, ben bu arada normalde ölçülüp biçilerek yapılan krank kaslağının oraya bir ölçüm aleti, derece diyeyim size, ölçen ve üst ölü nokta alt ölü noktaya göre bir senteye alınan, yani timing yapılan, sente ayarı yapılan bir aparat var. Bununla yapılmadı, sadece göz kararı yapıldığı halde böyle güzel güç almıştım. Sonra Paşaoğlu'nda Savaş Usta'ya yaptırmıştım, bir timing yaptırdım. Ondan sonra arabam beygir kaybetti. Yalan yok ama o dalgalı olan ivme ok gibi çıktı. Savaş Usta onu krangın üstüne Catcams'in işte derece ölçer, derece haritası diyeyim, onu koydu. İşte pistonun üst ölü noktası, sübabın en açık noktasını falan filan hesaplayarak bir güzel timing yapmıştı, sente ayarı. Ve ivme ok gibi 170
4 beygire mi ne düşmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani hani direkt her viteste arabayı yeniden yakalıyor, yeniden güç çıkartıyor falan filan. Öyle uzunca bir süre 40 bin 50 bine yakın kilometre öyle kullandım. Sonra egzantrikleri sökeyim bari dedim. Çünkü arabayı da satmaya niyetliyim. Tabi o arada 2009 Aralık gelmiş. Ben yeni arabayı almışım. Yeni arabaya geçiririm egzantrikler niyetiyle söküyorum. İticilerde de ses var. Hani satarken de sesli olmasın. İticilerde bir revize olsun. Hani çekirdeklerini boşaltalım, içine yağ basalım. Toparlasın, kendine gelsin hesabı. Bir söktük. Egzantriklerinin kafası şinanay olmuş. Kamlarının hepsine sanki böyle çekiçle vurulmuş gibi yaralı yaralıydı. Büyük ihtimalle duble yay olmamasından dolayı diye düşünüyorum. Halbuki Colombo Barria'nın web sitesinde o egzantrik için duble yay şapka falan filan istemiyordu ama bilemedik. Neyse öyle bir yaralama yaşamıştık ilk 306'mın egzantrik macerasında. İkinci 306'ma uzunca bir süre stok bindim. 2009'un herhalde bahar veya yaz arası bir dönemde Taksim'de Kat Otoparkı'na girmiştim. Eski İSKİ'nin olduğu veya eski elektrik idaresi mi ne vardı? Neyse oradaki Kat Otoparkı'na girdik. Taksim'de gezdik neyse. Çıktım arabaya yeniden marş basacağım. Araba bir çalıştı. Brrr, ya da öyle demeyelim de brrr olsun. Neyse HGT gibi veya Subaru gibi 3 piston 5 piston böyle bir değişik çalışma. Ulan dedim ne oluyor, kontağı kapat bir daha aç falan filan. Böyle içime bir sıcaklık falan geldi. Tadım kaçtı. Direkt yani belli yani hafiften de bir duman var kapalı otoparkta zaten. Camlarım kapalıydı. Bu 30 saniye falan sürüyor. Kokuyu direkt aldım böyle. Yağ yakma kokusu falan. Neyse süre servisime gitmiştim. O sırada yetkili servise hep gidiyorum Çobançeşme'de. Neyse gittik bir açtık. 3. piston segman kanalı. Ay canım benim ya. Öyle bir segman kanalı olayından. Dedik ne yapalım? Yok dedim ben bozmayacağım. İşte öteki araba var. Bunu çok ellemeyin falan filan. Tam o sıralarda böyle ilk arabamla ayrılma döneminde. Neyse dedim hadi orijinal toplayalım. Gittim orijinal piston. Bütün her şeyi orijinal parça olarak değiştirdim. Bir tane bile yan sanayi almamıştım. 2010 herhalde Ağustos falandı. Tarihlerde sapma olabilir. Varsa hani görsel eklersem tarihi varsa şimdiden kusura bakmayın yanlış hatırlıyor olabilir. Neyse hani orijinal topladım niye öyle çok da matah bir şey değil. Zaten kutusundan da atıyorum piston aldım. Mahle çıkabilir. Ne bileyim işte Götze çıkabilir vesaire vesaire. Ama işte ben sadece orijinal Peugeot kutulu almıştım. Neyse topladık arabayı. Daha da 100 veya 110 binde falan hani motor yapılıyor. Sonra aradan birkaç zaman geçti. Yıl 2014 veya 15. Eskişehir'e gidiyorum. Otoyol yeni yapılmış. Orhan Gazi mi? Karıştırıyorum. Neyse köprüyü geçmişim. Düzlükte basacağım. İznik çıkışından çıkacağım. Eskişehir yönüne döneceğim. Araba dolu. 3 kişi ve bagajda valizler. Neyse. Bastırıyorum. Bir tane Insignia'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Opel Insignia. Ama şeyde değilmiş araba. Neydi onların özel bir modeli vardı. 2.2 mi? 2.4 mü? Turbolu bir şey. 1.6 turbo değil ama yani o güçlü modellerinden. Neyse. Ulan bana selektör atıyor. Ya dedim sen kim köpeksin? Başladım gazlamaya. 2.30, 2.40 gidiyorum. Ondan sonra bir tempo düşürdüm. Ulan dedim çekeyim bari bir daha gazlayayım. Tam işte İznik Batı mı? Bir dakika söyleyeceğim. Neyse işte İznik Gemlik tarafındayım. O 68 oksijenmiş. Oraya gelmeden bir tane uzun bir viyadük var. Hafif tatlı iniyorsun. Tam çıkmaya başlarken tam elime aldım. Ulan dedim hadi 240'ı indirmişiz böyle. Tam böyle çekeceğim. Sonra gözüme bir oradaki yağ ibresi ilişti. Bir baktım 140'ın üstünde. Lan dedim ne oluyor falan. Tam ayağımı gazdan çektim. Pırrrr etti dikiz aynasında.
Bir bembeyaz duman. Yine hüsran lan dedim ya. Yine mi? Bir de uzun yola gidiyoruz. Hani İstanbul içinde falan olsaydı. Biz o dönem İstanbul'da otururken hani dert değil, hani hemen çekilir. İznik yolunun üstünde çekici bekle. Çekici yeniden Çobançeşme'ye dönecek. Yani servisim, yetkili servisim Çobançeşme'deydi. Ona dönecek. Ben Eskişehir'e gitmem lazım. Çünkü cenaze işleri var falan filan. Neyse arabayı yolladık. Ne yapalım ne yapalım söktük falan filan. O sırada bana bilgi geliyor. Zaten 1-2 günlük işim vardı. Döndüm hemen baktım yine 3. piston. Segman kanalı. Hafif de pistonu eritmişiz. Ve 4. pistonda segman kırık. 3. piston segman kanalı kırık. Erimiş. Pistonda da delik var hafiften. Neyse ne yapalım ne yapalım. Dedim kupa kalsın burada. Motoru Magic'te yapayım bari dedim, hani böyle işte biraz kaşınalım. Egzantrik, kol, piston. Başka ne yaptım ya? Sübaplar falan. Yani bayağı bir şey koymuştuk. Neyse ustaya ben dedim araba günlük kullanımlık olacak. Çünkü ben abaza adamım yani. Işıklarda dururum. En önde durursam dikerim. Bakkala giderim, önümde düzlük varsa sıkarım. Ya da olur da 40 yılda bir rolling'e gidersem gazlarım yani. Hani bana öyle güzel bir ayar yapalım, öyle bir şey falan filan derken işte kol, piston, egzantrik, sübaplar, beyin. Tabi bunlar ekstra olarak orijinal parçanın dışında, yoksa o sırada yağ pompası değiştiriyorum. Guide'lar yenileniyor. Ha bir de arada port polish de yaptırmıştım. Bu arada port polish'im galiba ilk motor yapılışımda yaptırmıştım. Topkapı Savaş'ta yaptırmıştım. Aynı polishli kapağı yeniden ikinci motor yapışımda kol piston egzantrik yaparken yine topladık. O sıra bir şey oldu. Silindir kapak contası sıkıntısı yaşadım. Çünkü 306 GT'nin silindir kapak contası çeliktir. Çelik bulamadığım için kalın lazımdı bana. 1.86 ölçümüydü. Yalan olmasın, emin değilim şu an. Bu çeliği olmadığı için ben de kalın klindirik aldım. Bir şey olur mu falan diye düşündük. Olmaz herhalde falan filan diye. Neyse öyle toplandı araba. Şimdi ilk dönemler zaten kısık ayarda falan. Neyse doğru düzgün süremiyorum. Soğuk, havalar soğumuş. İşte araba hırpır hırpır çalışıyor. Bir dakika ısınmasını bekliyorum. Bana geldiler. Ondan sonra neyse kısık ayarı birazcık daha açtık. Tam verimli değil. Çünkü o sırada bir tane videom var. Egzoz. Özel yapım egzoz diye videom var. O egzozum var. O egzoz da çok gürültülü olduğu için ben ara ara böyle kafam atıp gidip susturucu bağlatıyorum arabaya. Daha ses kısılsın, uğultu azalsın falan filan diye. Magic performansında ustam Murat da yani şey diyordu, işte bu susturucularla olmaz, arabayı açamayız falan filan. Neyse ya diyorum niye açamayalım, hani ben ses istemiyorum, süremem falan filan. Neyse birazcık daha açıldı araba. Ama soğuk marş olayı beni çok cezbetmedi. Orijinal beyinden çünkü MS'e geçtik. MS3'e. Neyse tabii ben bekleyemedim. O sıra bir sonraki yılın bahar başı da ne yapacaktım? Askere gidecektim galiba. Neyse askere gidecekken şey yapmıştım. Biraz gecikmeli gittim. Arabanın olması lazım ki araba evde kalacak. Çünkü o sıra arabanın evin tek arabası. Evde de kullananlar oluyor. Hani çok saçma sapan düzensiz olmaması lazım ki kullanılabilsin. Neyse. Kullandım öyle falan filan. Araba böyle saçma sapan bir dumanlı, bir isteksiz bir şey. Lan dedim ne oluyor? Duman artışı oldu falan filan. Neyse ben dedim hani arabayı hemen orijinali çevirmem lazım ki araba evde sağlıklı olsun. Ustanın eli doluydu. Ben de kalktım. Tesadüfen Fatih Usta'yı buldum. Ona gittim ama halbuki Fatih Usta'dan dolayı değil de az performansı tanıdığım için gitmiştim Kadıköy'de. Öylelikle ustanın eski Tuna ustası olduğunu öğrendim. Neyse o sırada bir açtık. Tabii benim bok yemem klinderik conta yanmış. Biraz su, yağ ve yakıt böyle bir yanma odasında karışınca dumanlı mumanlı isteksiz saçmalamalar falan filan.
Hemen söktük. Tabi arada sübapların birkaçı da eğri çıkmıştı. Bu arada 12,5 tepeli piston vardı arabada. Wössner kol vardı. Dedim ben sökerim kol pistonu. Egzantrik kalsın. Flat swaplarım da kalsın. Supertek swaplarım vardı. İki tanesi mi? Ne yamuktu galiba. Yani yamuk dediğim eğrilik. Onları yeni aldım. Taktım. Sonra egzantriğim Piper Camps'in kasnakları vardı ve Piper Camps'in kasnaklarında çentik, yani egzantrik pozisyon okuyucusunun çentik kılavuz noktaları yok. Olmadığı için de MS'li beyinde sıkıntı yok. Zaten MS okumayı volandan yaptırıyorduk yanlış hatırlamıyorsam ve o yüzden dolayı saçmalamıyordu. Ama orijinal beyine ben yeniden geri döndüğümde Piper Camps kasnakları arabayı saçmalatmaya başladı. 2-3 marşta falan çalışmaya başladı. Ondan sonra ne yapalım? Biz dedik S16 kasnağı alalım. En azından orada bir sente ayarına birazcık daha mesafe bırakıyor. Öylelikle ne yaptık? S16 kasnağı, egzantrikler yine Cat Camps olarak bıraktım. Model adını da yazarım. Egzoz sistemini söktüm sattım. O ara gittim orijinal egzoza çevirdim yine. Orijinal orta susturucu, son susturucu. Tabii ki yine kat yok. Sonra Jima bu arada bir dönemde de emmenin içini, yani kol piston egzantrik girdiğim dönemde emmenin ağzının içinde birazcık daha portlarını büyüttük, temizledik vesaire. Sonra motor içinde egzantrik ve sübap evet doğru söyledim. Egzantrik ve sübap dışında o geri kalan çoğu şey orijinaldi. Tabii sübapın egzantriğin kam açılma açısından dolayı piston tepesinde çok ufak bir tıraşlama işlemimiz vardı. Mahle piston almıştım o dönem. Mahle piston kullandım. Ve şu an hala da onu kullanıyorum. 230 bin kilometrede mi ne aracım? Ben bunu yaptığımda kaçtı? Yanlış olmasın, galiba 180 küsür bin kilometredeydi. Hani o dönemden bu yana gayet de güzel gazladım yani işte. Kaç videom var görmüşsünüzdür. Kaş yolu işte, yok Köyceğiz, Dalaman bilmem nesi falan. İzmir pistinde falan gazlamalarım da var. En güzel sağlıklı gazladığım hali bir stok hali. Tabii o sıra benden önce de yaralanmış olabilirdi tabii motor olarak. İkincisi de şu anki sadece egzantrik ve ince flat siboplarla kullandığım dönemde bayağı verimli, güzel gazlama eğlencesi yaşadım. Başka hani 306'da motor kırma tecrübem çok. 2 kere piston kırdım. İkincisinin içinde bir tane de eritme var. Üçüncü motor yapışım tamamen açalım da orijinale dönelim mantığından giriştiğim bir şey. 3 kere motor yaptım aynı arabaya. Yani şu anki arabama 741'e. İlk arabada hiç motor yapmadım. Sadece iticilerin içini temizledik. Gerisi full devam. Hafif dumanlıydı ama ilk zamanlarında 741'i geçiyordu rolling'de. Sonra ben arabayı Bodrum'a sattım. Bodrum'dan zannediyorum Aydın'a falan gitti araba. Çok bilmiyorum, bilen bir arkadaşım var ama zannediyorum araba kesilip biçilmiş. R224 kesilip biçilip parçalanıp satılmış. Bodrum'dan nasıl oralara gitti onu da bilmiyorum ama yani ne bileyim, 34 R 224 plakasıyla o sıra ünü var devamlı rollinglerde. Niye arabayı 48 plakaya çevirip arabayı yok edersin ki? Bilemedim. Neyse, o da oradan alan kişinin tasarrufuydu. Zannederim o kadar. Bir tek 130'da yani DS3'te bir de yine onda 3 kere motor kırma anım var. O tabii birazcık daha farklı bir konu. O yazılımsal direkt enjeksiyonlu ve daha yeni motor. O 2012-2013 dönemlerinde THP'lerin sorunlu olduğu yıllarda yine o sorundan ben de muzdaribim. İşte ilk yazılımı yapılmış. Araba yok, ben şey yapamıyorum, turboyu besleyemiyorum. Yani ekranda direkt motor işletim sistemi arızası diyor. Ve ondan sonra bir bakıyorsun kimse yok, turbo yok arabada. Allah Allah falan, kontak kapataç yok falan. Aküyü sök, bir sigara bekle, yeniden tak. Tamam, düzeliyor falan. Üçüncü vites dolu dolu bitirince pat! Motor işletim sistemi arızası.
Anti-pollution faulty. Blue beep. Klasik. O ikaz sesi. Sonra gittim yazılım güncelledik falan hesapta. Giriyoruz benim yetkili serviste. Ya diyor elektrikçi usta, ben diyor herhalde senin beyine giremiyorum. Yazılım güncellemiyorum. Ya nasıl olur abi, orijinal falan derken kırıldı. Allah Allah falan. Neyse işte beynini resetliyorum komple. Yazılımlar güncelliyorum falan. Yine üçüncü piston kırmışım. Üçüncü piston çok severim. Kırmışım. Sonra işte komple üçüncü piston seti değiştik. Yeniden toplandı araba. Yine bir 10.000 falan yaptık. Edirne'den dönerken bu sefer asker bırakmışız. Dönüyoruz. Yine kırıldı. Ay Allah'ım ya Rabbim falan filan. Neyse bir daha topladık. Yine orijinal biniyorum bu arada arabaya. Sadece yazılım yaptım hani kaşıntıma. Neyse. Topladık. Bir yine hıpırdanmaya başladı. Zaten aslında arabayı ben kendime değil de eve diye almıştık o arabayı. Ama benim merakımdan DS3 1.6 TRP D Sport'u almıştık. Şu an hala R130 olarak devam ediyor hayatına zannediyorum. Neyse tam böyle kırılacak falan, biz onu sattık. Alan kişi de bir daha kırılmış. Bunun garantisi yok mu falan filan diye gidiyor. Tabii araba 2 yıllık yaşını doldurduğu için garanti dışı oluyor. Neyse kavga dövüş, adam satıyor. Alan kişi gidiyor beyni, bir beyinci komple fabrika reset dedi bana telefonda, ne kadar şey bilmiyorum ama komple siliyorlar, yeniden yazıyorlar, bir yazılım atıyorlar. Arabanın derdi tasası bitiyor. Biz o sırada tabii bir sürü sensör değiştiriyoruz. Yok yüksek basınç pompası, yok arkadaki basınç pompası, yok deponun üstünde bir pompa var, yok ne turbo bilmem ne valfi falan filan, böyle saçma sapan sensör değiştiriyorum. O zamanın parası 2000-3000 liralık sensör değiştirmişiz. Hiçbir şey yok. Çıkanları da alıyorum koyuyorum kenara. Sonra onları da böyle tane tane internet üzerinden satmıştım. Ama hani o orijinal araba zaten direkt şey yapıyoruz. Parçası var. Zaten yaşı genç, parçası bulunuyor ama 306'da bir kırılma oldu mu insan tadı da daha fazla kaçıyor. Şimdi atıyorum kapağı bir taşlıyorlar. Eskilerde olan bu. Arabanın geçmişine baktığımda şase numarasından ve motor koduna giriyorum. Ankara Göral'da ilk sahibinde araba 1800 kilometrede silindir kapak contası değişmiş. Silindir kapağı taşlanmış. İş emrinde yazıyor. Ulan 1800 kilometrede arabayı nasıl hararet yaptırdın? Herhalde alışık değiller o sıra. 306 GTI devamlı böyle 90-100 arasında hararet geziyor. O arabam hararet yaptı diye gidiyor servise. O sırada bir kapak mı açıyorlar? Nasıl yaptırıyor 1800 kilometredeki arabayı? Bir de 2200 kilometrede de mi ne, garantiden volanı değişmiş arabanın. Neyse. O sıra bir kapak taşlanmış. Bana geldi de 62.000'de. Hani kapağın limiti falan gayet güzel ama tabii ben ilk bir yaptık. Yüzeysel alındı. İkinci yaparken kapak artık ben gidiyorum falan filan oldu. Zaten hani silindir değiştireceğiz. Ben de bu arada 12.5 sıkıştırma da şey yapmıştım. 86 milim piston koymam, 86.5'a geçecektik. Geçelim demişti Murat Usta. Ben dedim geçmeyelim, gömlek çakalım. O da gömlek güzel değil, iyi olmaz vesaire. Hani Peugeot'un blok sistemi Honda gibi gömleği sök tak değil, bizimkine takıyorsun kalıyor. Honda'nınkini bir dahakine çıkartıyorsun. Hani Honda da çıkartılıyor da motor yapısı aynı değil. Ama uzun vadeli düşündüğümden ne olacak dedim, hani çakalım 86. En kötü ilerleyen dönemde bir daha 3. piston kırarsam 86.5 veya 87'ye geçerim. Hani çünkü genelde insanlar öyle bir şey olunca 86.5'a geçeyim, 87'ye geçeyim, hacim arttırayım. Yani 1998 cc'den 2000 kaç ediyor? 105 mi, 103 mü? Hacim arttırmış oluyor ve hani oradan da ufak bir güç elde etmeye çalışıyorlar. Ben de dedim birazcık daha orijinale sadık kalsın ki yarın öbür gün daha kötü sıkıntılı zamanlarda o payımı kullanabileyim. 87'ye geçtikten sonra 88 milim mi geçeceksin? 89 mu olacak? O zaman gömlek çakma durumu olacak diye düşündüm kendimce ve öyle karar vermiştim. 86 milimle hala devam ediyor hayatına. Gömlek kayar, bilmem ne olur falan filan diyenler olmuştu. Yani işini bilen bir adam, senelerdir gömlek çakılan yerler var.
eski bir ustaya gidip onu bir güzel gömleği çaktırdık. Gömleğin çakılışını bilmem biliyor musunuz? İlk önce soğutuluyor, ısıtılıyor bilmem ne, büzüşüyor, içine giriyor. Sonra genleştiriliyor, sıkışıyor falan. Aynı şey gibi sübap kılavuzu mantığıyla. Yani soğuduğu için metal büzüşüyor. Sonra oda sıcaklığına geri geldiğinde genleşiyor ve içeride sıkışmış oluyor. Zaten motor daha yüksek ısı gördüğü için iyice sıkışıyor arada falan filan. O yüzden çok dert değil usta. Yani o dönemki rektifiyeci usta beni çok tatmin ederek açıklamıştı. Gayet de ikna olmuştum. Dedim senelerdir gömlek çakılıyor. Hiçbir şey olmuyor da benim başına mı gelecek? Gerçi belli olmaz bu işler yani. Mekanik görmüyorsun o mikroskop altında olan hatalar bile uzun vadede bu niye oldu ya diyorsun ama tabii onları biz insan gözüyle göremediğimiz için çok daha farklı hatalar olabiliyor. Neyse. Anılarım içerisinde başka motor kırma ile alakalı bir durumum olmadı ama enteresan bir durum yaşamıştım. İkisi de pistte oldu. Yani enteresan olayın aynısı pist içinde oluyor. O gün zaten bir şey vardı. Neyse ki daha kötü bir şey olmadı. Motor radyatör sıvının içine Evans koymuştum. Evans radyatör soğutma sıvısı diye geçiyor. Yani antifriz dediğimiz antifriz donmayan radyatör sıvısının yerine farklı bir Evans'ın kendi karışımı var. Onu koyuyorsunuz. Motordaki basıncı düşürüyor ve kaynama noktası 120'lerde olan bir sıvı bu. Neyse onu koymuşum gidiyorum. Tabii onu koyarken de ben de dedim kalorifer radyatör hortumunu da değiştireyim. Elimde bir tane orijinal, bir tane de yan sanayi var ama yan sanayi orijinal referanslı değil. Neyse ya bununla idare eder zaten basınç yok falan filan diye ama belli bir yönden hafif bir kırılma yapıyor. Kaloriferden öyle dönüyor da motor içine giriyor su. Yani kalorifere sıcak su giriyor. Sıcak suyun çıkıp yeniden motora döndüğü noktada ufak bir kırılma var. Neyse tam sapağının oradayım. İstanbul Park sapağının oralardayım. Sağda bir AVM vardı büyük dönme dolaplı olan. Tam onun önünde puf diye bir ses bir anda ayaklarım sıcacık. Kalorifer radyatörü patladı yolda giderken. Şöyle bir baktım her yer kırmızı Evans. Ayaklarım yanıyor. Lanet bir şey. Neyse çektim sağa. Ne yapayım. Zaten ufakta bir Evans'ım daha vardı yanımda yedek. Hani kaçırırsa zaten atıyorum 5 küsür litre alıyor bizim araba. 6 litrelik Evans şişem var. Koymuşum artanı yanımda. Neyse hemen baktım ne yapayım. Yolda açtım bagajdaki alet çantamı çıkarttım bir tane yan keskiyle hortumu kestim. Onu körledim cırtladım. Bir de üstüne kelepçeledim. Yani kalorifer sistemini iptal ettim. Yani kalorifere gitmesi gereken dönüp yeniden motora giren bir sistem yaptım oradaki hortumla. Dedim ben bu piste gireceğim inat ettim. Neyse gittim piste paspasın orası bayağı cıvık su içinde. Yani su da demeyeyim biraz yağlı bir madde. Piste girmeden önce hemen o Kurtköy'ün oralarda bir yıkamacı buldum. Bir hemen fazlalık suyu çektirdim ıslak kuru süpürgeyle. Piste girdim. Herhalde 6. 7. tur gazlıyorum. Arabada tık ve bir böyle bir boşalma hissi geldi. Yani gazladım, vites küçülttüm, frene girdim, sola dönüyorum. Frenin üstünde tak diye bir ses duydum ve ondan sonra fren bir anda gitti. Pedal. Dedim ne oluyor? Fren hortum patladı galiba. Frene basıyorum. Araba şöyle yapıyor. Sağa doğru dalma yapıyor. Allah Allah falan. Düşünüyorum. Sol hortum patladı. Oradan hidrolik kaçırıyor. Sağa basıncı yettiği için tutunabiliyor. O yüzden beni sağa çekiyor falan. Neyse tam da start düzlüğünü bitirdikten sonra bir yerde olmuştu. Tam turumu tamamlayıp pitten içeri girdim. Bir baktım sol tekerin içi davlumbazlar böyle yağ içinde. Hani ben diyorum fren hidroliği kafam öyle düşüyor. Eğildim fren hortumuna bir baktım taş gibi Allah Allah falan. Sonra eğildim baktım aradan böyle davlumbazın bir arası var. 6. vites dişlisinin hemen önünde bir tane şanzıman tapası var. Bir baktım o yerinde yok. İçeride böyle pırıl pırıl çipil çipil parlayan metal bir şeyler. Bir baktım 6. dişli. Şanzıman tapasını patlatmışım artık nasıl ısıttıysam şanzıman yağını. Ki daha öncesinde de galiba şanzıman yağını hiç yenilememiş miydim? Bilemiyorum onu ama şanzıman yağı da öyle kolay kolay yenilen bir şey değil aslında yani. 100 bin yani kullanıma göre de yağın da bir ömrü var ama fabrikanın önerdiği 100 bin 150 bin kilometrede bir yağınızı yenileyin der. Tabii ben yenilemiş miydim yenilememiş miydim ondan emin değilim.
Ama zaten akslar söküldüğünde genelde hep şanzıman yağı yeni konur ama işte adam huniyle akıtıp içine koyduğunu mu sana yeni geri basıyor yoksa sıfır mı şanzıman yağı koyuyor onu bilemiyorum. Ben o sıralara kadar aks hiç söküp taktım şu an ondan emin değilim. Neyse baktım dedim şanzıman yağının diske gelmesi sonucu araba frenleri tutmuyor falan. Ama diyorum sordum yine işte Yenibosna Çobançeşme'ye aradım böyle böyle ne yapayım? Sürerek gel hiçbir şey olmaz ama hızlanma. Neden? Şanzıman dişlerini kavurabilirsin. Çünkü ne kadar yağ aktığını bilmediğimiz için yağsız kaldıysa dişlerin hepsi şinanay olabilir. Ne yapayım? Girdim. Dedim ben Tem'den gitmeyeyim. İndim. Çamlıca gişelerden sonra dedim ben birden gideyim. Birinci köprü yolundan devam. Geç tıngır zaten birinci köprüye girince zaten trafik. Yani şanzıman yağını ısıtma gibi bir şansım yok. Neyse dur kalk gittik. Parça kod sisteminde bilgisayarda bakıyoruz. O parça haricen satılmıyor. Kovanla beraber. Ne yapalım ne yapalım? Bir tane tornacı geldi Topkapı Sanayi'den. Bayağı eski toprak. Oraya bir yiv çekti. Oraya bir tane somun. Artık dedi yeni bir tane tahliye civatam var falan. Ona göre bir oran yapıp oraya çok güzel yeni bir civata yapmıştı. Mesela bu da kolay kolay herkesin başına gelmeyecek bir olay. Herkesin de yakındığı bazı olaylarda benim başıma gelmedi. Çok enteresan bir şekilde. Benim en çok yaşadığım sorunlardan bir tanesi de 306'da oksijen sensörü. Özellikle ilk arabamda o Otto karbon egzoz varken saçma sapan devamlı gaz tokatlıyorum. Patlasın diye gaz tokatlarken böyle aradan bir 3-5 gün geçiyor. Hop motor ışığı falan Allah Allah falan araba saçmalıyor. Rolanti durmuyor. Orayı. Ondan sonra hop git yeniden saçma sapan Çin malı 30 liraya 60 liraya o zaman oksijen sensörü vardı. Tabi dolar 2.30 2.40 falan. Ama 60 lira o sıra orijinal sensör 300 lira idi. Neyse 60 liralık sensör alıyorum. Bir ayda olmadan yine bozuluyor. Ama ondan önceki arabanın üzerinden çıkan büyük ihtimalle orijinal sensörüydü. Ona çok iyi hatırlıyorum. Lan dedim ne dayanıklıymış be falan filan. Ondan sonra dedim ki lan 3 kere 90-60 liralık sensör aldık. Bir ayı görmeden bozulup duruyor. Ben dedim parayı kıyarım. Basarım 300 lirayı aldım. Gaz tokatlıyorum falan yine bozulmadı. Sonraları yine bir kafası gelmeye başladı. Oksijen sensörünün hani hissediyorum arabayı bir homurdanıyor, hıpırdanıyor. Hop hemen balata spreyi. Çıp 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 çıp. Temizle. Sonra o Otto'yu sök. Git yerine güzel bir süper sprint al. Tek4K forumda bir tane büyük kazan süper sprint almıştım. O çok güzeldi. O evrensel yani universal olan tiplerden. Bir onların ufak tüpleri var. Bir de büyük kazanları var. Büyük kazanı aldım. Normalde 1.8 2000 motor için. Ama 1.4 Palio'da mı neydi? Ondan aldım. Bir güzel oldu ses. Zaten ondan sonra da yapmayı bıraktı araba. Bu arada Sparko da olabilir. Super Sprint de olmayabilir. Hatırlayamadım şimdi. Neyse. Ses çok güzel. Tok dolu. Ve gazlarken de falan gayet güzel. Hani şeyi bastırmıyor. Emme sesini duyabiliyorsun. Egzoz o ciyak ciyak bağırma sesi değil de tamamen böyle güzel. Bende güzel egzoz var. Bende güzel bir emme sesi var diyen bir şey. Yani arkalı önlü stereo çalışıyor. Ya bir tanesi çok bir tanesi duyulmayacak gibi değil. Otto gibi. Neyse. O egzozdan sonra oksijen sensörü vakalarım benim için kapandı. Yeni arabada da hiç oksijen sensörü bozmadım. Çünkü saçma sapan egzoz yapıp tokatlaya bir hal olmadı. Yani burada oksijen sırf ondan değil. Tabi gaz tokatlarken bozulmasının sebebi anlık enjektör işiyor, kapanıyor, yakamıyor, atıyor çiğ benzin bilmem ne. O sırada sensörde bir kafa sapıtması yaşanıyor. Neyse. Böyle güzel anılarım oldu. Aklıma gelen olmadı ama illaki çoğu videomda konuyla alakalı anlatırken videonun içinde o bahsettiğim konuya dayanan anılarım illaki çıkıyor ki zaten anılarıma dayandığı için bunu tecrübe edip öğrenmiş ve bilgi biriktirmiş oluyorum ve bunları da insanlar merak ediyordur diye o konuyu anlatırken anılarımı da alttan destekliyorum. Umarım muhabbetimi beğenmişsinizdir, anılarımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Zilleri açarsanız her yeni video çektiğimde size bildirim olarak gelecektir.
aşağıdan ziller, kalpler, parmaklar, paylaşmalar yaparsınız umarım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Merak ettiğiniz bir soru varsa video ile alakalı aşağıdan bana sorabilirsiniz. Bu arada ayrıca yedek parçacılığa başladım. Şuraya bir yere bağlantıyı koyarım. Büyük ihtimalle şurada olacaktır. Ama aşağıda açıklamalarda da bağlantımı koyarım. Oradan bana parça ve danışmanlıkla alakalı sorular yöneltebilirsiniz. Mesela piston alacaksınız ve orijinal bulamıyorsunuz. Orijinal bulmanızın çok bir derdi yok. Hangi referanslı parçanızsa onu bana söyleyin. Veya Erel, ben böyle bir liste yaptım. Bana bunları bir fiyatlandırır mısın? Veya ben bunları orijinal bulamadım. Bana bunların muadil en iyisi hangisini kullansam? Veya bu arabanın yağ pompası yok, ben bunun yerine ne takabilirim gibi sorularınıza bu danışmanlığımda yardımcı olmaya çalışıyorum diyelim. Böyle bir şeye giriştim. Umarım insanlara yardımcı olurum. Aynı zamanda çünkü sorular çok geldiğinde dedim o zaman ben bir Erel butik oto yedek parça danışmanlık işi yapayım bari dedim. Öyle bir şeye giriştim. Onun da linki orada, takip ederseniz etmezseniz size kalmış. Lazım olursa burada aşağıda bir yerde linki olacak. Evet, izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.